Merhabalar. Geniz eti, diğer bir deyimle adenoid dokusu, burun boşluğunun gerisinde bulunan bir bağışıklık dokusudur, bir lenfoid dokudur. Burun boğaz enfeksiyonlarına karşı savaşan bölgedeki 6 bağışıklık dokusundan da birisidir. Her insanda bulunan bir doku olsa da büyüdüğü zaman solunumu tıkayarak veya kronik enfeksiyonlar nedeniyle bağışıklık sağlama özelliğini yitirip bir enfeksiyon kaynağına dönüştüğü zaman sorun haline gelebilmektedir. Alerjik rinit yani alerjiye bağlı burun reaksiyonu söz konusu ise de geniz eti büyümesini arttırarak bu hastalardaki şikayetleri ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle tedavi sırasında mutlaka gözden geçirilmelidir. Geniz eti cerrahisi çocuklarda uykuda horlama, ağız açık uyuma, rahatsız uyku, veya bu spektrumun en son noktası olan nefes kesilmeleri varsa yapılabilmektedir. Ayrıca uykuda nefes zorluğuna bağlı büyümede veya kilo alımında gerilik, sık tekrarlayan sinüzit ya da kulak iltihapları veya kronikleşmiş yani düzelmeyen geniz eti enfeksiyonu, kulak iltihapları ya da sinüzit gibi durumlarda yapılabilmektedir. Kişi bazında tabii değerlendirmek lazım. Detaylı bir değerlendirme ve takip süreci ayrıca tabii ki güncel rehberler doğrultusunda verilen bir karar süreciyle bazen kulak tüpü takılması veya bademcik cerrahisiyle birlikte de uygulanabilmektedir. Ameliyat daha küçük ya da büyük çocuklarla da yapılabilse de genellikle 3-6 yaş arasında en sık uygulanmaktadır. Uygun hastada doğru planlanmış bir ameliyat sonrasında uyku şikayetlerinde belirgin bir düzelme söz konusu olabilmektedir. Uyku kalitesi artmakta, ağız açık uyuma kesilmekte, büyüme, kilo alımı hızlanmakta, çocuğun sinirliliği, huzursuzluğu, bazen uykuda çiş kaçırma gibi yaşanabilen durumlar düzelebilmektedir. Ayrıca sinüzit ve orta kulak enfeksiyonu sıklığında belirgin azalmalar veya bu enfeksiyonların tetikleyebileceği astım gibi daha alt solunum yolu enfeksiyonlarında da ya da durumlarında da düzelmeler görülebilmektedir geniz eti ameliyatıyla. Farklı cerrahi teknikler kullanılabilse de doğru uygulandığı zaman bu teknikler arasında ameliyatın ağrısı, kanaması ya da iyileşme süresi açısından belirgin farklar söz konusu değildir. Geniz eti cerrahisi sonrası asitli ya da sıcak içeceklerden uzak durulması bir süre ve kanama olursa 3 hafta boyunca doktora erişilebilecek bir pozisyonda olması önemlidir. Geniz eti büyüyebilen bir doku olduğu için ve bir kapsülle sarılı bir doku olmadığı için, ameliyatta da tam olarak çıkarılmadığı için ameliyat sonrasında bir miktar büyüme olabilmektedir. Ancak bu büyümenin ilk baştaki semptomları tekrar ortaya çıkarabilecek düzeye erişmesi de beklenmez. Kısacası çocuklarda kulak burun boğaz pratiğinde en sık uygulanan ve en başarılı cerrahilerden bir tanesidir.